Öncelikle hoş geldiniz. Hadi bugün biraz dertleşelim. Hepimiz kendimizde kusurlar görüyoruz değil mi? İşimizde yeterli olmadığımızı düşündüğümüz bir beceri, ilişkilerimizde bizi zorlayan bir huy ya da başkalarında olmayan sadece kendimizde olduğunu düşündüğümüz bir eksiklik. En iyi halimizde bile içimizdeki bir ses sürekli sen tam değilsin diye fısıldıyor kulağımıza. Peki ya size kendimizde gördüğümüz o en büyük kusurun aslında en büyük hediyemiz olduğunu söylesem? Ya da en derin yaralarımızın başkalarına ışık tutabileceğini? İşte bugün o eksik parça dediğimiz şeyin gerçek değerini ortaya çıkaran kısa ve anlamlı bir hikaye anlatmak istiyorum. Çatlak Sürahi'nin hikayesi. Hazırsanız başlayalım. Uzak bir köyde zamanın bilgeliğini kuşanmış yaşlı bir adam yaşarmış. Her şafakta hayatın sürekliliği gibi su kaynağına doğru yol alırmış. Omzunda taşıdığı ahşap sırığın iki ucunda iki toprak sürahi salınırmış. Biri kusursuz bir simetriyle zamana meydan okuyan bir yenilikte, diğeri ise yaşanmışlığın izlerini taşıyan derin bir çatlakla. Her adımda o çatlak sürahiden hayatın akışı gibi suyun esrarı toprağa sızarmış. Aylar mevsimleri kovalamış. Yaşlı adam her gün aynı ritmi takip ederek evine bir tamamlanmış sürahi ve bir eksik sürahiyle dönermiş. Sağlam olan kendi mükemmelliğinin sessiz gururunu taşırken, çatlak olan sürahi varlığını bir utanç, bir yetersizlik abidesi olarak görürmüş. Taşıdığı yükün yaşlı adama yalnızca bir zahmet olduğunu, kendi varlığının bir hata olduğunu düşünmekten kendini alamazmış. Neden hala taşındığını idrak edemezmiş. Bir gün içindeki bu varoluşsal yük sessizliğini bozmuş. Utançla ama samimiyetle fısıldamış yaşlı adama. Efendim, bunca zamandır sana sadece hayal kırıklığı yaşattığım için derin bir üzüntü duyuyorum. Ben bir kusurum, bir eksiklik ve benim yüzümden hayatına eksik su taşıyorsun. İşte tam da bu kırılma anında yaşlı adamın gözlerindeki bilgelik, çatlak sürahinin ve aslında hepimizin varoluşsal krizine ışık tutan bir tebessümle belirmiş. Nazik ama kararlı bir sesle cevap vermiş. Aziz sürahi, sen yalnızca kendi eksikliğini gördün, değil mi? Peki, her gün yürüdüğümüz bu yolun sadece senin tarafının rengarenk çiçeklerle bezendiğini hiç fark etmedin mi? Devam etmiş yaşlı adam. Senin o çatlağını ben ilk günden fark ettim. Ve tam da bu yüzden sadece senin tarafındaki yol boyunca tohumlar ektim. Her gün sen kendini yetersiz hissederken farkında olmadan o tohumları suladın. Sen olmasaydın bu yol, bu canlılık, bu görsel şölen var olmayacaktı. Senin o eksikliğin sayesinde bu yol bir yaşam bahçesine dönüştü. Ve şimdi ben eve sadece su değil, aynı zamanda ruhumu besleyen bir neşe de getirebiliyorum. Çatlak sürahi bu sözlerin ağırlığı altında sessizliğe bürünmüş. O an kendi varlığının ontolojisini, yani varoluşunun gerçek anlamını yeniden keşfetmiş. Kendi kusurunun bir hata değil, bir benzersiz etki alanı olduğunu idrak etmiş. Utanç yerini varoluşsal bir kabullenişe bırakmış. Bu hikaye bize sadece kendimize değil, birbirimize nasıl bakmamız gerektiğini de fısıldıyor. O yaşlı adamın eylemi aslında koşulsuz kabulün ve gerçek empatinin felsefi bir tezahürüdür. Bilgi olanlar başkalarının eksikliklerini bir yargı aracı olarak görmezler. O eksikliklerin nasıl benzersiz bir değer yarattığına, hangi yolları suladığına odaklanırlar. Gerçek dostluk ve sevgi kusurları görmezden gelmek değil, onları varoluşun bir parçası olarak kucaklamak ve bir değere dönüştürmektir. Bizler modern eleştirmenleriz. Eşimizin, arkadaşımızın, çocuğumuzun çatlağını görür görmez onu düzeltmeye, yamamaya odaklanırız. Sürekli olarak
daha tam olmalısın deriz. Oysa gerçek sevgi ve bilgelik yargılamadan önce anlamaktır. Senin bu çatlağın sayesinde hayatında hangi çiçekleri yeşertiyorsun? Senin bu eşsiz kusurun varoluşuna ve etrafına hangi beklenmedik güzelliği katıyor? Carl Jung'un bir sözü vardır. Kişiliğin tamamlanması kusurları görmezden gelmek değil, onları bütünün bir parçası olarak kabul etmektir. Bir insan tam olmayı ancak kendi gölgeleriyle barıştığında başarabilir. Albert Camus da der ki, beni ilgilendiren bir adamın mükemmelliği değil, onun kusurlarıyla nasıl başa çıktığıdır. Sevgi, bir kişinin kusurlarını gördüğün halde onu tam da bu haliyle koşulsuz kabul etmektir. Yaşlı adamın yaptığı budur. Sürahinin çatlağını varoluşunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul etti ve onu hayatına ve çevresine neşe katan bir avantaja dönüştürdü. Biz de ilişkilerimizde ve kendi varoluşumuzda bu bilgece bakışı benimsemeliyiz. Çünkü hepimiz o çatlak sürahi gibi hem eksik hem de bu eksikliklerimizle muhteşem bir bütünüz. Şimdi sıra bizde. Bu felsefi yolculukta sizinle beraberim. Hayatınızdaki o çatlağınız nedir ve onun sayesinde hangi beklenmedik çiçekleri yeşerttiniz? Ya da sizi kusurlarınızla varoluşunuzun bir parçası olarak kabul eden, yüzünüze vurmayan biri var mı hayatınızda? Yorumlarda bu derin düşüncelerinizi ve o kişileri etiketleyerek bu videoyu onlarla da paylaşın. Unutmayın, hepimiz biraz çatlağız ve tam da bu yüzden varlığımız eşsiz bir değere sahiptir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.